Kayıt. Merhaba, bu benim kopya kağıdım. Buraları keseriz çünkü kağıttan kopya çekeceğim. Bu da ne böyle? Senin burada ne işin var? Git! Burayı keseriz. Keseriz. Hoş geldin Buji. Güle güle Buji. Tışın, tışın. Ateş ediyordum. Burayı sileriz olur mu? Yazmıştım. Harika. Şimdi yine kopya çekiyorum. Keseriz. Ya da Herkese merhaba tekrar. İkinci videomun üzerinden bir süre geçmiş oldu. Burada bir sürü şey yaptım. Ustalarımı asiste ediyorum. Kamyonetimin de bir an önce toplanması için elbette ama biraz yavaş ilerliyoruz. Olsun. Burası çok yoğun. Bu sebeple yavaş ilerliyoruz. Müşteri memnuniyeti daha önemli tabii ki. Bol bol Amit'e yardım ediyorum. Onu izliyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Erkin depoyu düzeltmede ona bol bol yardım ettim. Burası bayağı düzeldi ama %50'si bitti, öyle söyleyeyim. Daha çok iş var çünkü başka bir yerde başka bir depomuz daha var ve full dolu. Oradaki parçaların da buraya gelmesi gerekiyor. Yani Erkin'e depoyu düzenlemede, bütün parçaları yerli yerine koymada daha uzun bir süre yardım edeceğim anlaşılan. Mehmet Usta ile şanzıman sökümü yaptık. Bunu birkaç kere yaptık. Arazi şanzımanı tamirinde ona yardım ettim. Ve tabii ki bir şeyler öğrendim. Ve inanılmaz zevkli. Mehmet Usta ile çalışmak özellikle. Kendisi şu an biraz rahatsız. Umarım bir an önce iyileşir ve tekrar gelir buraya. Evet, her şey yavaş ilerliyor. Çünkü burada bir müşteri yoğunluğu var. Haliyle de araçları yetiştirmek için biz müşterilerimizin araçlarına öncelik veriyoruz. Hava şartları da etkili oluyor. Çok çılgın olabiliyor hava bazen. Deli gibi yağmurlar, dağlar yağıyor. O yüzden dışarıda duran kamyonetimin üzerine pek bir şey yapamıyoruz. Arada boşluk bulup kalan somun ve pullar ve cıvatalar vardı. Onları da tamamladım. Şimdi tamamen bitti onlar. Hava gittikçe soğuyor. Bu benim hoşuma gitmiyor çünkü üşümekten pek hoşlanmıyorum. Dediğim gibi Amit'e sürekli yardım ediyorum. Onu sürekli izliyorum. O da bana anlatıyor. Teşekkür ediyorum. Yazısı nerede? Aha 4. 4'e 4'e. Evet, 4'ü 4'e takacağım. Ne için? Çünkü ikisi, iki var ya, böyle trafik çevirirken iki aşağı düşüyor, iki orta yukarıya kalkıyor. O yüzden Bir motor boyadık mesela. Motorun tamamen temizliğini o yaptı. Ben de boyamadan önce hazır hale getirirken ona yardım ettim. Yine Amit'le Land Series bir aracın motorunu söktük komple. Bu da çok zevkliydi. Çılgın yağmurlar ve dolular yağdığı zaman dışarıdaki araçlara dair bir şey yapamadığımızdan ötürü ben de diğerleri gibi başa çıkıyorum ve canım sıkılabiliyor. Bu yüzden kendimce oyunlar uyduruyorum. Pis şakalar yapıyorum. Ama benden başka kimse gülmüyor. Ahmet. Silverado'nun marş dinamosunu söktük yine Mehmet abiyle. O gün de yağmur yağıyordu. Belki de o yüzden hasta olmuştur. Çok yetenekli bir usta kendisi. Ama biraz yaşı var. Hala çalışmaktan da hoşlanıyor. Gerçi kim çalışmaktan hoşlanır ki? Ve güvenli çalışmak için gözlüklerim geldi. İşçi botlarım da geldi. Ben de Silverado'nun arka kasasını temizledim. Çünkü burada yattıkça içine hep bir şeyler yığıyorlar. Ben de arka kasadaki ıvır zıvırları toplayıp taşlamaya başladım. İzlerken videoları başkaları yaparken kolay görünüyordu ama hiç de kolay değilmiş. Gerçekten kollarım ağrıdı hep akşamına taşlama yaptığım gün.
Ama daha %50'sini bile bitirmedim. Daha yarısını bile aslında bitirmemişken farklı bir yöntem uygulamaya karar verdik. O yüzden taşlama işlemini bıraktım. Silverado'nun dışına ve kasasının içine yaptırmak istediğim bir şey var. Ama şimdi bunu açıklamayacağım. Sürpriz olsun istiyorum. Türkiye'de istediğim şeyi yapan usta yokmuş. Biz yapacağız. Umarım. Lütfen. Yapacağız. Söz verdiler. Bence ses getirecek. Benim inanılmaz hoşuma gitti fikir. Umarım yaparız. Umarım o da güzel bir örnek olur. Dediğim gibi bu kısmı sürpriz olsun. Ben senin o bozuk şeyini ben halletmeye çalışayım. Bak bir şey bozarsan ben karışmam. Video karışmam da. Bak adam beni çekiyor. Bak. Şu an çekiyor musun? Çek. Evet. Harika. Seni bekleyen biri var. Geçen hafta mesela bir aracın piston segmentine ben attım. İnanılmaz yağlı ve eğlenceliydi. Çok keyif aldım ve bu işlemi tekrar yapabilirim artık. Bak bakayım taksime geldi mi? Bu şekilde burada bahsetmiştim, kamyonetimi toplamak için garajda çalışıyorum ve mesela bu süreçte ben Mehmet Usta, Ahmet Usta onları asiste ederek, onlara yardım ederek hem bir şeyler öğrendim hem onların işlerini kolaylaştırdım. Artık iş bölümü yapabiliyoruz. Dediğim gibi piston segment atımı artık bende. Bunun dışında neler yaptım? Mesela LT230 transfer case temizliği yaptım. Direksiyon pompası temizledim. Bu şekilde onların iş yükünü hem hafiflettikçe, onlara hem yardım ettikçe ben de Silverado'ma dair bir şeyler hak ediyorum. Şöyle, çok umutluyum aslında çünkü onun üzerinde eski bir motor var. O motor çalışmıyor. Onu söktük. Yaşasın ve benim yeni motorum geldi. O bir BD30 dizel. 4x4 harika canavar gibi olacak kamyonetim. Motor sökümünü, üzerindeki motor sökümünü yaptık ama hava biraz daha kurusun çünkü bu hafta fazla yağmurlu olacak. Fazla ustalarıma sık boğaz etmek istemiyorum. Son konuşma yapmam lazım değil mi videoyu bitirmek için? Pekala. Motor takıldıktan sonra ki bu diğer videoda olur artık sizlerle paylaşabilirim. Motoru taktıktan sonra kaput kapağı ve çamurluklar takılır. Yavaş yavaş kamyonetim oluyor. Ama siz de videolarımı lütfen likelayın olmaz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, olur mu? Böyle işte. Bence yeter. Bunu da koymasak olur. Düdük gibi her şey. Tamam, yeter. Kapat.